Nihayet ya, yıllarca beklediğimiz bir diziydi yani. Ama neyse ki böyle bir kıpırtılar oluştu ikinci sezona dair. Yeni sezonunu duyduğumda şaşırdığım dizilerden bir tanesidir bu. Bu arada bu dizinin 2022'de yayınlanmış olmasına inanamıyorum. Çok yeni gibi ya. O yurt dışı neresi? İşte İstanbul. İstanbul'da vurdular adamı. Bu çok değişik bir diziydi. Aslında Kore'de de en fazla izlenen dizilerden bir tanesi olmuştu. Böyle rolleri çok güzel oynuyor çünkü çok ifadesiz bir suratı var. Delinin bir tanesi oturuyor, hayalini kurduğu bir şeyi yazıyor ve onu gerçekmişçesine salıyor sosyal medyaya. Son zamanlarda biraz izlenmeler düştü. Bu beni bir miktar üzüyor. Fakat bu sefer de Rey'nin canlandırdığı başka bir psikopatla karşılaşıyorlar. Nihayet ya, yıllarca beklediğimiz bir diziydi yani. Signal. TVN'de 2016 yılında yayınlandığı tarihe bakar mısınız ya? Başrol oyuncuları Lee Jae-hoon, Kim Hae-soo ve Cho Jin-won. Dizinin yayınlandığı zaman zaten 2016. O 2016'dan da 15 yıl önce okuldan dönerken genç bir kız kaçırılıyor. Ve o zamanlar daha bir ilkokul öğrencisi olan Park Hae-young, yani Lee Jae-hoon'un canlandırdığı karakter, bu olaya tanık oluyor. Birkaç gün sonra bu kaçırılan kız ölü bulunuyor ve polis zanlının kim olduğunu bulamıyor. Hem bu olay hem de başka bazı olaylar sebebiyle de Park Hae-young, yani başrol erkek karakterimiz, polise güvenmemeye başlıyor. 15 yıl sonra Hae-young artık bir polis ve suç profil uzmanı ve bir gün bizim bu adam gizemli bir telsiz buluyor. Bu telsiz aracılığıyla da geçmişteki dedektif Lee Jae-han'la iletişime geçebildiğini fark ediyor. Sonra bir şekilde bu kadın polisimiz Kim Hae-soo'nun canlandırdığı karakterle de iletişime geçiyor bu adam ve hem başrol erkek karakterimiz hem bu kadın polis hem de bu geçmişte iletişime geçtikleri dedektifle çözülememiş davaları çözmek için yola çıkıyorlar. Çok değişik bir diziydi. O dönem çok fazla sevilmişti. O telsiz muhabbeti özellikle çok fazla dikkat çekmişti. Bilmiyorum, konusunu çok anlatamadım gibi geldi ama burada önemli olan şey şu aslında. O telsiz vesilesiyle geçmişte konuştukları adam var. Bir de günümüzde işte bizim başrol erkekle o kadın polisin birlikte işbirliği yapması durumu var. O kadının da bu arada şöyle bir özelliği vardı. Geçmişteki o dedektifle de bağlantısı var. Onunla da tanışıyor zaten. Oradaki hikayeleri günümüzdeki hikayelerle bağdaştırmaları, onunla böyle iç içe geçmeleri falan çok enteresandı diye hatırlıyorum. Ben çok severek izlemiştim. Zaten dediğim gibi Kore'nin de en çok sevilen dizilerinden bir tanesiydi. Gördüğüm kadarıyla bayağı Japonya'da falan da çekmişler hatta. Bilmiyorum, ilk bunlardır diye düşünüyorum. Tarihlerine de bakmadım gerçi ama Japonya'da da var böyle Signal diye bir dizi. Birinci sezonun başrol oyuncuları Kim Hae-soo, Cho Jin-won ve Lee Jae-hoon neyse ki ikinci sezonda da rol alacaklar. Ayrıca TVN The Second Signal isminde bir fragman yayınladı ama malumunuz teliften kaynaklı o fragmanları ben yayınlayamıyorum. Hemen videoya engel atıyorlar. Videoya sıkıntı çıkarıyorlar. O yüzden internette arattığınızda zaten The Second Signal diye muhtemelen bu dizinin ikinci sezon fragmanını da görürsünüz. Ben izledim. Yani böyle çok daha bir şey belli değil o fragmanlardan. Muhtemelen henüz daha yapım aşamasında olduğu için ama en azından böyle bir somut bir fragman görmüş olmak bile heyecan verici oldu. Geçelim bir diğer diziye. İkinci sezon onayı alan bir diğer dizimiz Bloodhounds. Netflix'te 2023 yılında yayınlandı. Başrol oyuncuları Woo Do-won ve Lee Sang-hee. İlk sezonda Kim Se-ron da vardı. İkinci sezonda da diziye Rain dahil olacak. Konusu şöyle. Woo Do-won çok yetenekli ve gelecek vadeden bir boksör. Fakat annesi bir gün kötü şöhretli ve güçlü bir tefecinin eline düşüyor. Yani aslında kadını bir şekilde kandırıyorlar. Ona bir kağıda imza attırıyorlar hatırladığım kadarıyla ve sonrasında da o kadının o tefecilere çok büyük bir borcu olduğu ortaya çıkıyor. Haliyle bizim çocuk da annesinin borcunu ödeyebilmek için boksu bırakıyor ve Başkan Choi için çalışmaya başlıyor. Başkan Choi de bir zamanlar tefecilik sektöründe efsanevi bir isimdi fakat bir gün ortadan kayboluyor. Sonra yeniden ortaya çıkıyor ve bu sefer başı belada olan insanlara faizsiz bir şekilde borç para vermeye başlıyor. Ve sonrasında da Woo Do-won'la bir şekilde bağlantı kuruyor. Sonra birlikte çalışmaya başlıyorlar. Artı olarak bir de Kim Se-ron ve Lee Sang-hee'nin canlandırdığı karakterler var. Onlarla bir araya gelerek aslında el birliğiyle bu annesini de tuzağa düşüren o tefecileri yok etmeye çalışıyorlar. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Lee Sang-hee de boksör. Onun da bayağı çok güzel dövüş yetenekleri var. İkinci sezonda da Woo Do-won ve Lee Sang-hee boksa geri dönüyorlar. Fakat bu sefer de Rey'nin canlandırdığı başka bir psikopatla karşılaşıyorlar. O da güçlü ve korkulan bir adam. Boks odaklı bir yeraltı kumar işletmesi yönetiyor ve Rey'in Woo Do-won'u bir şekilde yeraltı dövüş dünyasına çekmeye çalışıyor ve her
türlü yolu denemekten çekinmiyor. Bunun üzerine de bizim bu ikili Reine'e karşı savaş açıyor ve yasa dışı dövüş ringini ortadan kaldırmaya karar veriyor. İkinci sezonda da nasıl gidecek bilmiyorum ama Reine'in de katılmasıyla biraz daha şiddet artacak gibime geliyor. Reine de malum o konularda çok iyidir. Aslında güzel diziydi. Sıkılmadan izlediğim bir dizi olmuştu Bloodhounds. İkinci sezonda muhtemelen çıktığında illaki izleyeceğim. İlk sezonu izlemiş olduğum için. Eğer böyle şiddet içerikli dövüş dizilerini seviyorsanız bunu da seversiniz diye düşünüyorum. İkinci sezon yakın bir zamanda gelecek ama ne yazık ki tarihiyle alakalı net bir bilgi yok. Yine uzun zamandır beklenen bir dizinin yeni sezonu All of Us Are Dead. Netflix'te 2022 yılında yayınlandı. Başrol oyuncuları Park Ji-woo, Yoon Chan-young, Choi Hye-on, Lomon, Lee Yo-mi ve Yo In-soo. Bunu çok kısa özetleyeceğim. Zaten çok da böyle uzun anlatacak bir konusu yok. Bu aslında bir zombi dizisi. Bir gün Hyosan Lisesi'nde bir virüs salgını patlak veriyor. Enfekte olanlar hızla insan yiyen zombilere dönüşüyorlar. Burada virüsten henüz etkilenmeyen ve mahsur kalan lise öğrencileri okuldan bir çıkış yolu ararken aynı zamanda Kore ordusu salgını izole etmek ve ülkeyi daha da büyük bir salgından korumak için çalışıyorlar. Dediğim gibi çok kısa bir konusu var. Zaten bütün hikaye o okulda mahsur kalan çocukların okuldan çıkma hikayesi. Ama aslında dışarısı da çok iç açıcı değil. Dışarının da okuldan çok bir farkı yok ama çocuklar bunu bilmiyorlar hatırladığım kadarıyla. Bunu da o dönem izlemiştim. Sonunu zaten yarım bıraktılar. Böyle bir devam edecek hissini zaten vermişlerdi finalde. İkinci sezon gelecek denmişti ama çok uzun zaman geçti malum. 2022'de yayınlanmış zaten ilk sezon. Aslında böyle bir afiş yayınlandı. Bir iki fragmanımsı şeyler yayınlandı ama tarih olarak ne zaman yayınlanacak o henüz belli değil. Ama neyse ki böyle bir kıpırtılar oluştu ikinci sezona dair. Belli ki çok uzatmadan inşallah yakın bir zamanda yayınlayacaklardır diye düşünüyorum. Geçelim bir diğer diziye. Yeni sezonunu duyduğumda şaşırdığım dizilerden bir tanesidir bu. Reborn Rich de ikinci sezon onayını almış dizilerden. JTBC'de 2022'de yayınlandı. Bu arada bu dizinin 2022'de yayınlanmış olmasına inanamıyorum. Çok yeni gibi ya. Sanki böyle daha geçen yıl gibi falan değil mi? Çok hızlı geçmedi mi ya zaman? Malum çünkü Reborn Rich'in ilk bölümünün bir kısmını burada çektiler ya İstanbul'da. Ondan kaynaklı bu dizinin bizde yeri bir tık farklı. Başrol oyuncuları Song Joong Ki, Lee Song Min ve Shin Hyun Bin. Song Joong Ki 10 yıldan uzun bir süredir Sonyoung Holding'de çalışan bir adam. Ve bu şirkete de bayağı sadık aslında. Onların her şeylerini yapıyor. Pis işlere de dahil olmak üzere her türlü işlerine koşan bir adam. Fakat bir gün bu kadar fedakar bir adam olmasına rağmen zimmete para geçirme suçlamasıyla suçluyorlar bunu. Yurt dışındaki bir iş seyahatindeyken vuruluyor. O yurt dışı neresi? İşte İstanbul. İstanbul'da vurdular adamı. İlk sezonun ilk bölümü bu arada bu. Hani spoiler falan son bölümdeki bir şey söylediğim düşünülmesin. Zaten hikaye bundan sonra başlıyor. Bizim adam vurulup öldürüldükten sonra birden geri uyanıyor. Fakat uyandığında kendini ona ihanet eden o şirketin en küçük torununun bedeninde buluyor. Daha da böyle yaşı küçük hatta. Sonrasında da o holding ailesinden intikam almaya ve şirketi devralmaya karar veriyor. Bu uğurda da gerçekten çok büyük bir savaş veriyor. Bu arada hani hatırlıyor da her şeyi. Yeniden doğduğunda hem şirket için yaptıklarını hatırlıyor hem şirketin ona yaptığı kötülüğü hatırlıyor. Onu öldürttüklerini hatırlıyor falan. O yüzden de intikamı bayağı bir sert oluyor. Bu çok değişik bir diziydi. Aslında Kore'de de en fazla izlenen dizilerden bir tanesi olmuştu. Çünkü geçmişteki o anlatılan işte IMF krizleri şunlar bunlar falan o kısımlara çok güzel değinmişlerdi bu dizide. Koreliler de geçmişte yaşanmış o büyük olayların anlatıldığı dizileri, filmleri izlemeyi çok severler genelde. Dediğim gibi bunun da zaten ilk sezonunun bir kısmı çok uzun değildi. Galiba 10 dakika falandı. İstanbul'da geçmişti. İstanbul'a gelip burada bir süre çekim yapmışlardı. Değişik güzel bir diziydi. Ben de çok keyif almıştım bu diziyi izlerken ve bu yılın Mayıs ayında Reborn için ikinci sezonuyla geri döneceği onaylanmıştı. Ben de hatta bunu bir haber bülteninde anlatmıştım. Birinci sezonun başarısının ardından Reborn 2 Kore'nin kurumsal dünyasından küresel sahneye odaklanarak başarı, güç ve aşk üzerine iddialı bir hikaye örecekmiş. Bu yüzden anladığım kadarıyla kadrosu değişecek. Farklı isimler oynayacak ama kim olduğuna dair tabii ki de bir açıklama yapmadılar. Aynı zamanda konunun ne olacağıyla alakalı da bir açıklama yapmadılar. Çünkü ilk sezon hatırladığım kadarıyla zaten bütün hikaye bitmişti. Yani o bittikten sonra bir daha nasıl devam ettirilecek? Zaten gerçi yeni karakterler, yeni oyuncular diyorsa bambaşka bir hikayeyle dönecekler. Belki ilk sezonu andıran şeyler olacaktır ama neden Reborn
Reborn 2 şeklinde dönüyor. Onu da bilmiyorum. Artık onu izleyince anlarız muhtemelen. Ve bu sayede Reborn için de yeni sezon onayı açıklanmış oldu. Aslında beklediğimiz başka diziler vardı. Mesela Vincenzo'nun 2. sezonunu bekleyen insanlar var. Ama belli ki henüz Vincenzo'dan bir ses yok. Reborn 2 gelecek yakın bir zamanda. Ama Song Joong-ki olmaz diye düşünüyorum. Geçiyorum bir diğer diziye. Bir diğer 2. sezon onayı alan dizimiz Crash. Ena'da 2024 yılında yayınlandı. Başrol oyuncuları Lee Min-ki, Kwak Sun-young, Ho Sung-tae, Lee Ho-chol ve Moon-hee. Lee Min-ki trafik suçları soruşturma ekibine transfer edilen bir polis. TCI diye kısaltmışlar onu da. Kore'nin en iyi üniversitesinde matematik okumuş ve TCI alanında çok sayıda sertifikası var. Keskin analiz ve muhakeme yeteneğini kullanarak kaza anlarını simüle etmek gibi özel bir yeteneğe sahip kendisi. Diğer yandan sosyal beceriler konusunda çok eksikliği var. Araba kullanamıyor. Bu da polislik kariyerini kötü yönde etkiliyor. Lee Min-ki böyle rolleri çok güzel oynuyor çünkü çok ifadesiz bir suratı var. Bu diziyi izlemedim ama muhtemelen izleyeceğim. Çok seviyorum çünkü Lee Min-ki'yi. TCI ekibinin diğer üyelerinden de bahsedeyim kısaca. Ne olursa olsun benzersiz azmi ve kararlılığıyla vakaları çözen Min So-hee de yer alıyor bu ekipte. O da başrol kadın karakterimiz. Mükemmel dövüş sanatları ve sürüş becerilerine sahip. Bu TCI ekibinde kalmasının da gizli bir sebebi varmış. Bir de Ho Sung-tae'nin canlandırdığı karakter var. O da şiddet suçları bölümünde deneyimli bir dedektifti. Trafik suçlarındaki artışla mücadele etmek için gereken açıkları ve sistem eksikliğini fark ederek TCI ekibini kurmaya karar veriyor. Lee Ho-chol de bir araba uzmanı. Arabalar hakkındaki engin bilgisi bu TCI ekibini kuran dedektifin çok ilgisini çekiyor ve onu da hemen ekibe dahil ediyorlar. Son olarak Moon-hee de TCI ekibinin en genç üyesi. Taekwondo, judo ve boksta yetenekliymiş. Bu ekibin üyeleri giderek daha da karmaşık hale gelen trafik suçlarındaki artışla yetenek ve becerilerini kullanarak mücadele edeceklermiş. Aslında klasik bir ekip dizisi gibi ama tabii ki de farklı bir konusu da var bir yandan. Bu trafik suçları dediğimiz şeyle alakalı galiba çekilen ilk diziymiş. Öyle bir bilgi görmüştüm sanki. Bununla alakalı da muhtemelen farklı hikayeler anlatıyor zaten dizinin içerisinde. Ben bu diziyi hatırlıyorum. Özellikle Lee Min-ki'nin karakterini falan bu şekilde anlattığımı da hatırlıyorum daha öncesinde. Çok severim dediğim gibi ama denk gelmemiş, sıra gelmemiş. Bir türlü izleyememişim Crash'i de. Çok fazla dizi olduğu için. Aslında hatırlasam vaktim olsa gerçekten izlemek istediklerimden bir tanesi. Bunun da 2. sezonu gelecekmiş. Bu sayede de öğrenmiş olduk. Geçelim bir diğer diziye. Not Others. Ena'da 2023 yılında yayınlandı. Başrol oyuncuları John Hae-jin, Soo-young, An Jae-wook ve Park Sung-hoon. John Hae-jin bu dizide Kim Eun-min karakterini canlandıracak. Kim Eun-min de daha lisedeyken hamile kalan ve kızını tek başına büyütmek zorunda kaldığında hayatı tamamen değişen bir kadın. Kızını da zaten Soo-young canlandırıyor. Bu kadın 40'lı yaşlarına geldiğinde bir fizyoterapist olarak çalışıyor. Kızı da 29 yaşında ve Namcheon polis karakolunda bir memur. Kız yetişkin olmasına rağmen hala annesiyle birlikte yaşamaya devam ediyor. Bu yüzden de birbirlerini çok seviyor olmalarına rağmen sık sık da çatışma yaşıyorlar. Bir gün bu annenin karşısına gizemli bir doktor çıktığında hayatları daha da karmaşık bir hale geliyor. Bir de kızın çalıştığı polis karakolunda yeni bir müdür atanıyor. Onu da zaten Park Sung-hoon canlandırıyor. Fakat bu yeni müdürüyle bu kız hiç anlaşamıyor ve sürekli didişiyor. Sonrasında da zaten tahmin edersiniz ki muhtemelen bunların arasında bir yakınlaşma yaşanacak. Aslında güzelmiş. Özellikle Park Sung-hoon'un bu dizide rol aldığını bilmiyordum. Diziyi duymuştum ama Park Sung-hoon'dan haberim yoktu ya da unutmuştum. Geçen yılın Nisan ayında KT grubun medya gününde Not Others'ın 2. sezonu onaylanmış. Dizinin de 2025 yılında yayınlanması planlanıyormuş. Yeni sezon onayı almış son dizimize geçtik. Boyhood. Coupang Play'de 2023'te yayınlandı. Başrol oyuncuları Im Siwan, Lee Son-bin, Lee Si-woo ve Kang Hae-won. Bu dizi 1980'li yıllarda geçiyor. Im Siwan bu dizide sessiz, sakin bir lise öğrencisi ve okuduğu okulda ne yazık ki zorbalığa maruz kalıyor. Bir gece ailesi aniden aynı eyalette bulunan başka bir yere taşınıyor. Haliyle bizim çocuğun da okulu değişiyor. Bu okulla alakalı da şöyle bir şey var. Yeni okulundaki öğrenciler arasında Asa'nın en iyi dövüşçüsü olan ve Beyaz Kaplan lakaplı bir gencin okullarına transfer olacağı söylentisi yayılıyor. Bizim çocuk da daha ilk gün okula artık sebebi neyse bir polis arabasıyla getirildiği için okuldaki insanlar onu Beyaz Kaplan zannediyorlar ve ona saygı duymaya başlıyorlar.
Muhtemelen o da hiç bozuntuya vermiyor ve onlara uyum sağlıyor. Orada da 3 tane öğrenciyle tanışıyor. Kara Örümcek lakaplı lise öğrencisi Lee Son-bin'in canlandırdığı karakter, başrol kadın karakterimiz. İyi dövüşmesiyle bilinen lise öğrencisi Lee Si-won ve erkek öğrenciler arasında popüler olan kız öğrenci Kang Hae-won da bu ekibe dahil oluyormuş. Muhtemelen okulun içerisinde böyle bir ekip gibi takılacaklar. Sonrasında o bahsedilen beyaz kaplan okula geliyor mu? Geldiğinde neler yaşıyorlar bilmiyorum, diziyi izlemediğim için. İzleyenler biliyorlardır bu kısmı. Aslında bu dizi çok ilgimi çekmişti. Hem dönem dizisi olmasından kaynaklı hem de konusu çok eğlenceliydi. Ama klasiktir, yine buna da sıra gelmedi. Listeye bile almayı unutmuşum yani. Ben hep size diyorum ya zaten. Ay bu dizi güzelmiş, bunu izlemek istiyorum dediklerimin %85'ini 90'ını falan unutuyorum, izlemiyorum. Bu da onlardan bir tanesi oldu benim için. Boyhood'un 2. sezonu bir sahil balıkçılığı lisesinde geçecek ve renkli yeni bir oyuncu kadrosuna sahip olacakmış. Önümüzdeki sezonun çekimlerine de 2026'nın ilk yarısında başlanması planlanıyormuş. Demek ki bu da yine bambaşka bir hikaye, bambaşka bir kadroyla ama muhtemelen yine bir dönem dizisi şeklinde devam edecek. İlkini izlemediğim için çok fazla yorum yapamıyorum. İzleyenler varsa yorum olarak yazmaları yeterli, spoiler vermeden. Ve bu şekilde de yeni sezon onayı almış bütün dizileri sizinle paylaşmış oldum. Hani bazen bana bazı dizileri özellikle soruyorsunuz ya, şu dizi ne zaman gelecek, bu diziyle alakalı haber var mı diye. Yok arkadaşlar, yani resmi bir açıklama olmadığı sürece de ben sizinle bunları paylaşamıyorum. Resmi açıklama dediğimizde nedir? Zaten mutlaka o haber sitelerinde görüyorsunuz. Şu dizinin yeni sezon onayı geldi diyor mesela, ya da gelecek diyor. Şu açıkladı diyor. Şirket açıkladı ya da kanal açıkladı diyor. Onlardan herhangi bir açıklama gelmediği sürece sizin sağdan soldan sosyal medyadan gördüğünüz yeni sezon gelecekmiş yazılarının hiçbir anlamı olmuyor. Çünkü bunu delinin bir tanesi oturuyor, hayalini kurduğu bir şey yazıyor ve onu gerçekmişçesine salıyor sosyal medyaya. Sonrasında da ona inanma durumu oluşuyor insanlarda. Ama benden size tavsiye, eğer o haber sitelerini takip ediyorsanız görürsünüz. Etmiyorsanız beni takip edin zaten. Ben size bu şekilde anlatıyor oluyorum genelde bu tür videolarda. Bu şekilde resmi bir açıklama gelmediği sürece hiçbir dizinin yeni sezonuna inanmayın lütfen. Yoksa biliyorum Vagabond'u ben de çok isterim gelmesini ama gelmiyor. Yapmıyorlar, yayınlamıyorlar. Başka beklediğiniz yeni sezon dizileri de oluyor ama şu an aklıma gelmiyor. Moonlovers'ı çok bekleyen vardı bir dönem. Bence o gelmeyecek zaten. Onu hiç beklemeyelim. Vincenzo'nun bahsi geçiyordu. Hala ses yok, öyle bir şey yok. Ji Chang-wook'un Vyojun'la çektiği dizi, şu an adını hatırlayamıyorum. Sanki onun bir 2. sezon muhabbeti oldu ama onunla alakalı da hiçbir resmi bir şey yok. Yani açıkçası tam olarak kanallardan veya şirketlerden resmi bir şekilde açıklanmış yeni sezon onaylı diziler buradaki anlattıklarımdı. Farklı sitelere de baktım, gözden kaçırdığım olmuş mudur diye. Bundan fazlasını görmedim gerçekten. Olduysa da, benim unuttuklarım olduysa, resmi bir şekilde açıklanmış bir yeni sezon haberi olduysa onları da alta yazarsanız biz de en azından öğrenmiş oluruz bu sayede. O zaman bugünlük bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan beğene tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Son zamanlarda biraz izlenmeler düştü. Bu beni bir miktar üzüyor. Ama çok da bir şey diyemiyorum. Ben çok düzenli video paylaşamıyorum çünkü son zamanlarda. Unutuyorsunuz muhtemelen. Size de hak veriyorum ama hype puanı vermeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Çünkü bu benim için çok kıymetli. Hype puanı, tekrar söyleyeyim, beni farklı insanların önüne düşüren bir sistem. Bunu özellikle sürekli vurgulamamın sebebi bu. Yeni insanlarla tanışabilmem için hype puanımın yüksek olması gerekiyor. O zaman yepyeni haftalarda, yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.